Maddi manevi fedakarlıkta bulunmak, Cenab-ı Hakk'ın lütuflarının bol bol gelmesinin vesilelerindendir. Fakat her vesile, her vasıta, bu vesile ve vasıtanın karşısında tenasübilliyet prensibine göre ille de şu neticeyi doğurur diye beklemek çok defa doğru olmayabilir. Bunu esbab-ı adiye içinde biz kozalte deyip sebepleri yerine getirelim, ona göre netice, sonuç doğsun diye düşünebiliriz belki bir şartlı determinizma mülazası içinde. Fakat Allah'la aramızdaki münasebet açısından böyle bir mülaza Allah'a karşı saygısızlıktır. Haşa, Allah'ı imtihan ediyor gibi olur. Hatırlayacaksınız remizlerde diyor ki Allah kulunu imtihan eder. Sen şöyle yaparsın, böyle yaparım diyebilir. Fakat kulun hakkı yoktur ve haddi değildir ki ben şöyle yaparsam sen de şöyle yapar mısın bir bakayım. Ve orada şunu misal verir. Bir gün Seyyidina Hazreti Mesih duvarın başında otururken şeytan ona der ki madem kader ve ecel gizlidir kendini sen şu duvardan at bakalım nasıl ölmeyeceksin. Hazreti İsa ona der ki inne lillahi en yaktabira abde ve leyse lil abden yaktabira rabbe. Allah kulunu imtihan eder, iptila eder. Fakat kulun hakkı değildir ki Allah'a imtihan vari böyle bir suyu edepte bulunsun. Ve yine orada der ki aynı remizde Celaleddin Harzemşah Cengiz'le Hülagü ile harbeden bir insan. İslam'ın o dönemdeki en büyük müdafiilerindendir. İşte bu zat harbe giderken üstadın ifade tarzıyla etbaı ve vüzerası ona demişler sen muzaffer olacaksın. O demiş ben Allah'ın emriyle cihad etmekle mükellefim. Muzaffer kılmak veya mağlup etmek Allah'ın vazifesidir. Vazifemi yapar, Allah'ın vazifesine karışmam. İşte o zat bu sırrı ubudiyeti anlaması sayesinde hiç de kuvvet dengesi olmayan Cengiz ordusuna karşı çok defa Allah'ın inayet ve keremiyle muvaffak olmuştur. Şimdi bu mesele zaviyesinden soruya yaklaşacak olursak Allah'la aramızdaki münasebetler açısından biz bütün gücümüzü, bütün kuvvetimizi ortaya koyunca Allah bize muvaffakiyetler ihsan eder mi gibi bir beklenti, bu bir reca, bir dua, bir istirham şeklinde olsa bile fakat işleri ona bina etmek Allah'a karşı suyu edeptir, saygısızlıktır. Bir kere bu çok iyi bellenmesi lazım. İki, ama Allah eğer insanlara lütufta bulunacaksa esbab-ı adiye içinde şart-ı adi planında yine de o yolda olanlara lütufta bulunacaktır. Bakın bir misal arz edeyim size. Şimdi her insan Hızır'ı bulabilir. Hızır'ı bulmanın, Hızır'a ulaşmanın, Hızır yoldaşlığına ermenin, dolayısıyla Hızır çeşmesine varmanın bir yolu vardır. İnsanlar Kadir gecesiyle buluşabilirler. Zaman üstülüğe ulaşabilirler. Ve dolayısıyla da bir geceleri 1000 ay ibadet durumuna geçebilir. İnsanın bir ömrün içine sıkıştıramayacağı ibadet masariyeti demektir. Öyle bir gece ki siz onun içinde riya yapmaya, sume yapmaya da fırsat bulamayacağınızdan dolayı hemen gelip geçecek. Ne olduğunu da bilemeyeceksiniz. Bilemediğiniz bu gece sizin eteklerinize 1000 aylık yani 80 küsür senelik ibadet bırakıp geçecek. Herkes için bahis mevzu mudur değil midir? Kadir Sure-i Cellesi ifade ediyor bunu. Çoğaltabilirim ben bunları. Atalarımız hadis ölçüsünde mübarek bir sözle kapına her geleni Hızır bil, her geceyi de Kadir bil demişler. Bu Allah'ın size olan ihsan kapılarına açılır açılmaz. Fırsat bil, ganimet bil, değerlendir demektir. Şimdi aslında herkes için öyle bir Kadir gecesi kapısının aralanması söz konusudur. Ve herkes için Hz. Musa gibi Hızır'la buluşma, Hızır'a yoldaş olma ve Hızır çeşmesine ulaşma meselesi söz konusudur. Belli bir alemde. Fakat daha çok Allah kime ihsan eder bunu? Her kapıya geleni Hızır bilenlere. Çünkü yolunda yürüyor o. Allah Kadir gecesiyle buluşmayı kime nasip eder? Ebu Hanife felsefesiyle. Senenin 365 gecesini de Kadir mülazasıyla ihya edene.
Hele bir 365 yere bir ağ kurun bakalım nasıl yakalanıyor Kadir Gecesi. Şimdi Allah Celle Celaluhu size Kadir Gecesi'ni nasip edecektir. Hızır'la buluşmayı nasip edecektir ama fakat büyük çoğunluğuyla o yolda olanlara nasip edecektir. Şimdi meseleyi hizmete getirelim. Allah Celle Celaluhu bu hizmette onunla pazarlık yapamayız. Biz şöyle yapalım sen de böyle yap diyemeyiz. O saygısızlıktır. Biz kuluz, o Mevla'dır. La yuselu amma yef'al ve hum yuselun. Ona kimse soru soramaz. Kimse cebriyle bir iş işletemez. Ne kim kendi murad eder vücuda ol gelir billah. Onun dediği şeyler olur. Ve ma teşaune illa en yeşaallah. İnnallaha kana alimen hakima. O alimdir ve her şeyi hikmetle yapar. Alim de olmayan, hikmet de bilmeyen, benim dediğime göre işlerin olmasındansa alim ve hakim olan Allah'ın dediğine göre işlerin olmasını basiretli bir kul olarak tercih etmeliyim. Hakkın icraatını kendi düşüncem, kendi mülahazalarım ve kendi tercihlerime tercih etmem. Tercih edilmesi lazım geleni tercih etmek demektir. Arz edebiliyor muyum? Ama diğer taraftan ille de Cenab-ı Hakk'ın birilerine lütfu gelecekse şayet yatakta yatanlara dünyanın birdenbire güllük gülistanlık olmasını bekleyenlere gelmez. Gül devrini görseydim anın bülbül olurdum. Ya Rab beni evvel getireydin ne olurdu Mehmet Akif. Hicranla yanar, o devri özler. Girer yatakta yatar, bunu kendi kendine gelsin diye beklersen hiç gelmez. Evet, eğer önümüzde yürüyen hizmete ulaşmayı ve netice itibariyle bu mevzuda gösterilecek performansı göstermeyi devam ettirirsek, Cenab-ı Hakk'ın da hizmet edenlere bir lütfu olacaksa bu işi devam ettirenlere olacaktır. Yatakta cennet ve firdevs arayanlara değil, ömrünü yollarda geçirenlere olacaktır. Yolları adeta bir yönüyle mekarih içinde yaşıyor gibi, yani cennet yolu gibi yaşayanlara Allah'ın lütfu olacaktır. Yataktakilere değil, çalışanlara Kur'an-ı Kerim ve en leyse lil insani illa ma sa'a ve enne sa'yehu sevfe yura. İnsana sayinden başka ne vardır ki diyor. Ondan sonra da onun sayinin semeresi mutlaka görülecektir. Çok tekrar ettiğim merhum Akif'in bir sözüyle bitirmek istiyorum. Felaketleri takip ettiği ve koskocaman şanlı fakat talihsiz, bahtiyar ama o gün için mahzun ve mükedder bir milletin künde üstüne yıkıldığı dönemde yiğit saikler üst üste gelip onun soluklarını kesiyor, ümide götürecek duygu ve düşüncelerden hep mahrum ve işte bir şairce hafagan içinde diyelim. Esas o türlü sözleri siz söyleseniz çılgınca hezeyan denir onlara. Fakat ona saygımız ve bu milleti sevgisinden dolayı hafagana girip muvazenesini koruyamaması, bir kısım istirak şairlerinin istirak halinde söyledikleri sözler türünden kabul ederek ben onu biraz yumuşatıyor ve Akif hakkında olumsuz düşüncelere girmenize meydan vermemeye çalışıyorum. Sevdiğim insanı söyleyeceği sözlerden evvel müdafaa bu. Tecelli etmedin Allah'ın bir kere cemalinle. Allah bu mudur? Ama o böyle diyor. Çünkü afakan. Allah milyon kere cemaliyle tecelli etmiştir. Fakat hafakandır çünkü üst üste kündeden başka bir şey görmüyor. Tecelli etmedin Allah'ın bir kere cemalinle. 350 milyon ruhu öldürdün celalinle. Allah'a soru soramazsın ki. Fakat şair hafakanı. Çıldırıyor yıkılmaları görünce. Delicedir, istirak içindedir. Oturmuş eğlenirken haşa senin zevalinle. Nedir ilhadu imhalin bu samit infialinle? Öyle bir hata ki bunu ehli sünnet akidesine göre başkası söylese kafir olur. İlhada nedir mehil vermek? Sen kim oluyorsun Allah'a soru soruyorsun. Nedir ilhadı imhalin hem de bu samit infialinle? Sen sessiz misin? Durgun musun? Pasif Allah mısın? Nedir bu imhal haşa? O demektir bu.
bu samit infialinle? Nedir İslam'ı tenkilin, İslam'a ceza vermen bu müsteacel nekalinle? Der, içini döker. Başkası olsaydı kurtlarını döker derdim. Müdafaama devam ediyorum. Fakat orada bir yönüyle bir noktalı bir veya üst üste noktalar kor ve sonra der ki sus ey sersem, durmaz cihanın seyri mutadı. Ne sandın? Sus ey sersem, durmaz cihanın seyri mutadı. Hayır hayır. Ne sandın? Sus. Nemez cihanın seyri mutadı. Evet, sonu o. Ne sandın? Çalış azminle kaldır da git bidadı, zulmü. Azminle kaldır git zulmü, bidadı. Ne sandın? Ve en leyse lil insani illa ma sa'a vardı. Çalış, azminle mezalimi kaldır, yoluna devam et. İlle de yeni bir gül devri bekleniyorsa, evet, mutlaka Allah yoldakilere ihsan edecektir. Yolun meşakkatini göğüsleyenlere ihsan edecektir. Yaşama zevkini unutup yaşatma hazzıyla metafizik gerilim içinde olanlara ihsan edecektir. Hasbilere, diğer gamlara ihsan edecektir. Ama yataktakilerine ihsan olacaksa ekstradan bir şey olacaktır. Bilemeyeceğim. Adeti sübhani içinde hiç öyle bir şey hatırlamıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi yani o hakkımızdır diyemeyiz. Çünkü hak karşısında hak iddiası haksızlıktır. Fakat ille de biri ona istihkak kazanacaksa, Muaz İbni Cebel hadisinde Efendimizin buyurduğu gibi, Allah'ın insanlar üzerinde hakkı nedir? Allah ve Resulü bilir. Allah'a ibadet edip kul olup ona eş ortak koşmamalarıdır. Allah'ın üzerinde kulların hakkı nedir? Allah'ın üzerinde kul hakkı olmaz. Fakat o bir mukabeledir. Belahta buna mukabele denir. Mesele ifade için. Allah bilir, Resulü bilir der deyince buyurur ki onları cennete koymaktır. Yani ille de biri cennete girecekse yine Allah'a ibadet eden ve şirk koşmayandır. Arz edebiliyor muyum? Yine sebeplere tevessül edendir. Ama bir yönüyle davranışlarımızda şartlı determinizma filan dediğimiz gibi burada da ille de bir şart varsa şartı adi planında insanın sayi söz konusudur. Allah sayimizi meşgul eylesin. Sen bizi mağfur eylesin. Amelimizi makbul eylesin. Ümmeti Muhammed'i birkaç asırlık hüzünden ari beri buyurarak onları da memnun ve mesrur eylesin. Rabbi gfir verham ve ente hayrur rahimin.